Homer makinelerle çevrili, steril ve yapay bir parıltıya sahip Genesis odasındasın. Ama bir yıl önce en büyük animasyon kanalıma defme yardım etmek için lütfen abone ol, beğeni bırak ve hype puanına tıkla. Videonun sonunda çıkan seçeneklerden bir sonraki videoyu yorumlarda yazmayı unutma. Devam edin. Doğmanın tasarlandı. Diyor robotik bir ses. Tebrikler, şimdi bir adım var. Açtı. Ailen zevli Knight. Etrafındaki tüm bu inanılmaz teknoloji gezegenin dengesiz çekirdeğinin madenciliğiyle çalışıyor. Sıvılar çekiliyor. Yer çekimi bir tuğla duvar gibi çarpıyor üzerine. Krypton dünyadan birkaç kat daha büyük ama yer çekimi neredeyse 40 kat fazla. Kaslarının bu yükü kaldıracak kadar güçlü olması beklenmiyor. Yine de her bebek genetik olarak belli bir role uygun şekilde tasarlanıyor. Liderlik, yüksek konsey, bilim ve tıp mühendislik, sanat ve inşaat, savaşçı güvenlik ve silah işçiliği, hizmet yardım ve dini disiplin, düzenleme ve hükümet. Senin için bilim insanı rolüne karar verildi. Güç ve karizma puanların düşürüldü. Zekan yüklenip genetik programlama tamamlandı. Krypton'a hoş geldin Einstein. Teknik olarak bir laboratuvarda tasarlandın. Ancak genetik materyalin iki bireyden geliyor. Hükümetin algoritması senin gibi birine ihtiyaç olduğuna karar verip ebeveynlerini seçti. Piyangoyu kazandırdıkları için onlar şanslıydı. Etik mi? Başka bir soru. Bebekken ebeveynlerin kucaklama yerine birkaç nazik baş selamı verir. Belki bir problemi çözüp blokları ustaca dizdiğinde onay bakışı atarlar. Kryptonlar şefkat yerine verim odaklıdır. Sevgi onlar için lüks bir kavram. 4 yaşında devlet denetimli bilim enstitüsünde holografik projeksiyonlardan oluşan steril bir sınıfa girersin. Kuantum fiziği, genetik ve ileri mühendislik dersleri alırsın. Yapay zeka öğretmenlerin var. Çünkü zaman kaybı sayılan işler robotlara bırakılmış. Ancak soru sormaya teşvik edilmiyorsun. Her sabah çözdüğün problemlerle başlar, puanlarla biter. Başarısızlığa yer yok. Geri kalırsan daha düşük sınıfa, daha kötüsü yeteneksizlik analiz AI'ına gönderilirsin. Yaşıtındaki çocuklarla çevrili olsan da onlar arkadaşın değil. Rakiplerin. Hedef lonca zirvesine tırmanmak. Baskı her geçen gün artıyor ve sen tam da beklenildiği gibi verimli, mantıklı, amansız bir bilim insanısın. 16 yaşında yeterlilik sınavına girersin. Bilim loncasına katılacak yetenekte olup olmadığını test edilir. Başarısız olursan hayalet bölgeye sürgün edilme ihtimalin var. Simülasyon adasında gezegenin enerji şebekesine onarma görevi verilir. İyi şanslar. Geçersen büyük inek olarak kabul edilirsin. 20'li yaşlarının başındasındır ve bundan sonra yüzün neredeyse hiç değişmeyecek. Kryptonlular yüzyıllarca yaşar. İş gücüne katılır, laboratuvarlarda genetik stabiliteyi korumak için çalışırsın. Krypton yoksulluğun, savaşın ve suçun olmadığı bir ütopya olarak sunulur. Ancak bireysellik, kişisel ifade ve sanat neredeyse yasaklanmıştır. Sistem devam etsin diye kusursuz verim peşindedir. Son yıllarda gezegen daha sık titremeye başladı. Laboratuvarlarda olası bir tahliye planı hakkında söylentiler dolaşıyor. Sorunca sessizlik veya resmi yalanlamalarla karşılaşıyorsun. Krypton ebedidir deniyor. Bir gün arşivlerde gizli verilere rastlarsın. Simülasyon gezegenin önündeki 50 yılda %99,8 çökme olasılığının taşıdığını gösteriyor. Konuyu amirine sunduğunda omuz silker ve bölümün dediği değil der. Sen bir bilim insanısın, işine dön. Dört bir yandan sarsılıyorsun ama işine dönmekten başka çıkış yolu yok. Yıllar sonra savaşçı loncası için genetik arşivleri incelerken Laura Lee ile tanışırsın. Çalışırken ortak paydalarımız olduğunu fark eder ve flört etmeye başlarsınız. O seni dünyadan şık tutar, küçük anlar bile büyülü hale gelir. Derken devlet seni evlilik üzere atar. Laura'ya veda edip 279 yaşındaki Zarana Valley ile eşleştirildiğini öğrenirsin. Devlet gezegenin çekirdeğindeki sorunları çözmek için yeni zihinlere ihtiyaç duymaktadır. Birkaç ay sonra Zarana ile birlikte Genesis odasında genetik seçim töreni düzenlersiniz. Potansiyel bebeklerin profilleri gözünden geçirilir. En iyi zeka, fiziksel ve dayanıklılık özelliklerine sahip olanlar seçilir. Bu senin bebeğin olacak. 150 yaşındaki ebeveynler olarak çocuğun enstitüye gitmek üzere yetiştirildiğini bilirsin. Ara sıra denetleyip ilerlemesini kontrol edersin. Sarılmalar nadirdir. Çünkü Krypton'da duygusal bağlar lüks kabul edilir. Krypton'un sert düzeni kusursuz bir toplum sunar. Hesaplanmış verim, duygusal kısıtlama, kaos yoktur. Herkes görevini bilir. Fakat gerçek sıcaklık, ani neşe, samimiyet eksiktir. Kusursuzluğun ardındaki boşluk hayatın anlamını sorgulatır. Belki de yaşamaya değer kılan tam da bu kusurlar. Seçimini yap. 1, 2, 3. Hangisi? Yorumlarda yaz.